Mortal Kombat serisinin genellikle oyuncuların çoğu sadece tıpkı Tekken, Street Fighter, The King of Fighters, Soul Calibur gibi dövüş oyunu olduğunu düşünür. Ki bir bakıma da öyle zaten, yalan yok. Ama Mortal Kombat franchise'ı boyunca 1992'de çıkan ilk Mortal Kombat oyunundan yepyeni bir timeline başlatan Mortal Kombat 1 oyununa kadar bayağı kişi tarafından göz ardı edilen ama oynayan birçok oyuncu tarafından da son derece olumlu eleştiriler alan, sadece saf dövüş odaklı olmayan bir Mortal Kombat oyunu var. Mortal Kombat Shaolin Monks. Bu oyunu ben sayısızca oynamışımdır ve genel franchise'ın dışında tutacak olursam eğer benim beat'em up oyunları arasında en sevdiklerimden biri. Ve bu oyunun da bu köklü serinin arasında çok underrated kaldığını söyleyebilirim ve yine bana keşke bilgisayara da çıksaydı bu oyun dedirten oyunlardan biri olmuştu. Lafı fazla uzatmadan Mortal Kombat Shaolin Monks'ı incelemeye hazırsanız başlayalım. Oyunun genel yapısı ve atmosferi. Mortal Kombat Shaolin Monks 19 Eylül 2005'te PlayStation 2 ve orijinal Xbox konsolları için çıkışını yapan 3. şahıs beat'em up aksiyon macera oyunu. Oyun bildiğiniz o ana Mortal Kombat oyunlarından bayağı farklı. Oyunun hikayesi hem co-op 2 kişilik hem de tek başımıza oynanabiliyor. Ve oyunda hikaye içerisinde de sadece co-op oynanırken çözülen bulmacalar bile var. Shaolin Monks ayrıca Satellite en iyi aksiyon macera oyunu ödülünün de sahibi olmuştu. Hak ettiğini düşünüyorum ve bu oyunun çok daha fazla konuşulması lazım. Yani spin-off diye bir kenara itilmemeli. Hatta bu oyunun devamı niteliğinde ana karakterlerin Sub-Zero ve Scorpion olacağı Mortal Kombat Fire and Ice diye bir oyun daha gelecekti aynı tarzda. Ancak maddi yetersizlikten ve bazı sıkıntılardan dolayı proje maalesef iptal edilmişti. Her ne kadar serinin ana türü saf dövüş odaklı olsa da işte normal hikaye modu, arcade tower'lar, online mod, versus modu şeklinde ilerlese bile seri bence arada bu tür tatlı, farklı oyunlara daha çok ön plana çıkarılmalı ve zenginleştirilmeli diye düşünüyorum. Atmosfer de oyunda genellikle ürkütücü ve karanlık. Oyunun aydınlık bölgeleri bulunsa bile oyun oralarda bile ürkütücü bir hissiyat veriyordu bana. Ve burası günlük güneşlik, şimdi rahat rahat burada takıl kafasında da gitmiyordu oyun. Ve 10 üzerinden sonsuz puan veriyorum yani. Burayı çok da fazla konuşmaya gerek yok. Geçelim hikayeye. Shaolin Monks'a anlatılan olaylar 92'de çıkan ilk Mortal Kombat oyunundan sonra. Yani Mortal Kombat 2'nin olayları esnasında geçiyor. Hikayede başlarken oyunu ilk kez bitireceksek eğer ve tek kişiysek iki ana karakterden birini seçiyoruz. Liu Kang ya da Kung Lao. Ben yine oyunu tek başıma oynadığım için tek karakter seçtim ve kulağa biraz klasik gelebilir ama Liu Kang benim seride en sevdiğim karakterlerden biri olduğu için Liu Kang'i seçtim. Oyunu eğer Liu Kang ile bitirirseniz daha sonra bir daha hikayeyi Scorpion'un kilidini açıp Scorpion'la, eğer Kung Lao ile bitirirseniz de Sub-Zero ile oynayıp bitirebiliyorsunuz. Ana hikayedeki genel oynanabilir karakterler böyle. Hikaye klasik olarak dünyaların yani Mortal Kombat evreninde Earthrealmer savaşçılarının Shang Tsung'a karşı savaşmasıyla başlıyor. Ve Shang Tsung savaş esnasında Kayıp Deniz'deki kendine ait olan adaya benzer kalesi çökmeye başlayınca portal açıp müttefiklerini de alıp oradan tüyüyor. O sırada da diğer Earthrealm savaşçıları Wuxi Akademisi'ne Raiden sayesinde aktarılmayı başarıyorlar. Ama ne hikmetse Liu Kang ve Kung Lao denizin altında gömülmeye başlayan kaledeki başka bir çıkış noktasını aramak üzere Raiden tarafından yönlendiriliyor ve kontrolü ele alıyoruz. Amacımız da çoğu Mortal Kombat hikayesinde olduğu gibi işte Shang Tsung'u ve yanından ayrılmayan kankası Quan Chi ile birlikte kurmuş olduğu Deadly Alliance ittifakını yok etmek. Hikaye spoilersız kısaca bu. Ya bir de ben direkt Earthrealm savaşçıları deyip geçtim ama bilmeyenler için kim olduklarını sayayım. Serinin en meşhur ana kahramanları Liu Kang, Kung Lao, Johnny Cage, Jax, Sonya Blade vesaire vesaire. Ama bu hikayedeki listede Scorpion ya da Sub-Zero var mı orası tartışılır. Eğer açıklarsam spoiler'a giriyor, o yüzden bilerek listede saymadım. Özetle Shaolin Monks'un hikayesi beni bayağı tatmin etmişti ve yine oynadığımda da düşüncelerim değişmedi. Hatta özlediğimi fark ettim. Ancak hikayeyi ve karakterlerini seviyor olmama rağmen hikaye sunumu maalesef ki bu oyunda biraz zayıf. Seslendirmeleri şimdilik bir kenara bırakacak olursam, ara sahneler evet fena değil. Özellikle başlangıcı bence oyunun bayağı da etkiliydi. Heyecanlı, bol aksiyonlu başlıyorsunuz oyuna. Ama oyunda hem oynanışa tekrardan kendimi vermeye çalışırken hem de altyazı açılmadığı için her ne kadar İngilizce çoğunlukla duyduklarımı anlayabilsem de böyle herhangi bir bölümden sonra oyun içi sinematiklere bön bön bakmışımdır. Evet, bir samimi hava zaten var hikaye sunumunda, onu direkt fark ediyorsunuz. Zaten de Mortal Kombat hikayesini ve karakterlerini de sevmeyen, bilmeyen birinin de Shaolin Monks'u çok da oynaması gerektiğini de düşünmüyorum. Şimdi herkese hitap eden, direkt hikayeli, çizgisel ama keşif özgürlüğü de tanıyan farklı bir özgü bir Mortal Kombat oyunu en nihayetinde. Ama fangirl'lüğü de bir kenara bırakıp konuşacak olursam bazen hikaye sunumunun ve o sinematiklerin beni bayağı baydığı oldu. Günümüzde ilk kez oynayacaksanız sizi biraz sıkabilir ve sıkılmamanız için seriye ve lore'a hakim olmanız gerekiyor. Liu Kang kimdir, nesidir, Kung Lao kimdir, neden şapka takar, bu yaşlı adam kim, bu dört kollu bentenden fırlamış canavar kim gibi sorular seni çok da meraklandırıp ilgilendirmiyorsa, bir fikrin yoksa zaten
oyunda İngilizce'de altyazı olmadığı için İngilizcen pek iyi seviyede değilse geçmiş olsun. Sadece öylesine oynar geçersin oyunu. Bu senin karakterleri ve olayları anlamak için oynayacağın ve seriyi sana hikaye ve lore anlamında tümüyle sevdirecek Mortal Kombat oyunu değil. Çünkü Shaolin Monk serinin oynanış farklılığı ve türü açısından hem nadide parçalarından hem de zaten Deception'dan sonra çıkıp Mortal Kombat 2'deki olayları konu alıyor yani. Şimdi ilk Mortal Kombat serisinde bu oyunda başlayan adam nereden bilsin 4 kolun kim olduğunu. Özetle hikaye benim için mükemmel. Yine olsa tereddüt etmeden bitiririm. Eğer 5-6 saatte biten şöyle çerezlik akan çizgisel Mortal Kombat'a pek de çok derin ilgin yoksa aman ben çok da lore'la hikayeyle ilgilenmem zaten oynanışa keyif almaya bakarım diyorsan Shaolin Monks tam sana göre. Mortal Kombat'ı seviyorsan da yüksek ihtimalle benim gibi bu oyunu çokça oynamış ve umutsuzca hala remake bekleyen taraftasındır. Seni çok iyi anlıyorum. Oynanış ve kombat mekanikleri. Shaolin Monks'un oynanışı bence mükemmeldi. Öncelikle ben oyunu dediğim gibi yeniden single player bitirdim. Co-op oynayamadım. Ancak tek kişi olarak bile oyunda zorlanma ihtimaliniz olsa dahi ben çoğu yeri çok zorlanmadan geçtim. Ama ilk başlarda oyunda hem çok az combo, özel ataklar vesaire açık olduğu için ve karakterimiz henüz tecrübesiz olduğu için birden fazla düşman üzerinize gelince aynen afallayabilirsiniz. Ve canlarını yemenizi size zor gelebilmesi muhtemel. Ama ben direkt kolay başlamayan, böyle zorluk seviyesi seçmeyle alakalı değildir o olay. O eski oyunların oturmuş bir zorluğu, katı yapısı vardır. Hani böyle günümüz Souls kafasındaki psikopatça olan zorluklardan değil de böyle çizgisel oyunların ana yapısına oturmuş. Normal bir insanın oynayıp keyif alabileceği, bitirince de tatmin eden, insanın ömrünü yemeyen ama çok da gözünüzün yaşına bakmayan bir oyun yapısı vardır. Bu dediğim oyun yapısı 90'lar sonu hani 2000'ler başlarındaki ortalarındaki oyunlarda. Hatta belki 2000'lerin sonlarından da bazı oyunlar bu dediğim kategoriye girebilir. İşte Shaolin Monks bence aynen böyle bir oyun. Kolay mı? Hayır. Çok mu zor? Yo, değil. Zorluk dengesi ve yapısı kombat mekanikleriyle olsun, platform ögeleriyle olsun, her yerde farklı bir düşman görmemizle olsun, boss savaşlarındaki yapmamız gereken farklı stratejilerle olsun bence 10 numara oyun. Şimdi ben oyunu Kung Lao ile hiç oynamadım. Ben hep dediğim gibi Liu Kang ile hikayeyi oynadığım için onun fatality'lerini, özellikle de alev fırlatma güçlerini çok seviyorum. Uzak menzil saldırı zaten oyunda birçok yerde yakın dövüşten kat kat daha işinize yarıyor, benden söylemesi. O yüzden size tavsiyem bu yetenek tipindeki bütün yükseltmeleri açmanız. Hangi karakterle oynuyor oluyorsanız olun. Oyunda menü ekranından haritanın yanındaki hareketler kısmından bütün yeteneklerimizi ve saldırı stillerimize erişebiliyoruz. Sırasıyla basit hareketler, işte yumruk, tekme vesaire. İlk de temel hareketler, özel hareketlerimiz, kombolar, platformları aşarken kullanabileceğimiz yetenekler. İşte atıyorum oyunda ilerledikçe bir yerde duvarda yürüme yeteneği açılıyor diyelim ki. Bu bir platform yeteneği ve açıldıkça bu listede gözüküyor. Normal yeteneklerimiz, oyun boyunca random keşfedeceğimiz fatality kombinasyonları ve sadece co-op kısmında kullanılabilen takım yetenekleri. İşte Kung Lao, Liu Kang'i fırlatıp bir şeyler yapabiliyor falan, öyle saldırı yetenekleri falan da var co-op'ta oynarsanız. Oyunda bence saldırı biçimlerimiz gayet çeşitli. Hem oyun süresi için bayağı dolu dolu ve birçok yetenek var oyunda. Ben bu açıdan Shaolin Monks'u gayet başarılı buluyorum. Hem bu yetenekleri de açması hiç karışık değil. Yeterli tecrübe puanını topla ve yeteneği aç, gösterilen tuşa da bas. Bu kadar basit. Boss savaşları da alabildiğine eğlenceli ve zorlayıcı. Çeşitli mi çeşitli. Öyle armut piş ağzıma düş geçemiyorsunuz bossları. Mutlaka dikkatli oynamanız, klasik olarak boss'un paternini ezberlemeniz ve ona göre kaçınıp saldırmanız lazım. Şimdi diyeceksiniz ki Tuğçe neredeyse her oyunda bunu yapmamız lazım zaten. Doğru. Ama bazen ezbere iş yapmanıza da izin vermiyor bu oyun işte. O yüzden düşman yapay zekası tarafında oyunun hem zamanına göre hem de günümüze göre çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Spoiler'a gireceğim. Bosslarla alakalı. Atlamak istersen şu dakikaya atlaman rica olunur. Oyunun final boss'unu eğer bir Mortal Kombat severseniz ve lore'una hakimseniz oyunu oynamamış olsanız bile kim olduğunu rahatlıkla tahmin edersiniz. Shang Tsung, Shao Kahn, işte 4 kolların farklı bir versiyonu, belki Quan Chi aklına eser falan filan. Oyunun final boss'u sırasıyla Shang Tsung, Kuntaro muydu, Muntaro muydu neydi? 4 kollardan bir tanesi işte. Bir de Shao Kahn. Şimdi bence oyunun final boss sekansı sizi eğer Shang Tsung ve 4 kolla kapışırken dikkatli oynamazsanız bayağı bir zorlayacaktır. Shao Kahn'la kapışırken asla rahatlama lüksünüz olmaz. Çünkü oyunda bu 3 boss için de sadece tek bir can barı geçerli. Ve her boss arası save durumu da yok. Olayı şöyle açıklayayım. Mesela Shang Tsung'la kapışmaya başlarken canınız full dolu başladınız. Yendiniz ama canınızın çeyreğinin gittiğini fark ettiniz. 4 kol boss'una başlarken de boss alanında ufak bir can doldurma itemi çıkıyor. Ama o da eğer çok fazla can kaybettiyseniz, işte dediğim gibi çeyrek ve üzeri kadar, canınızı tamamen doldurmuyor maalesef. Ve 4 kolla kapışırken ben kafayı yedim ve olabildiğince sabırlı ve dikkatli olmaya çalıştım. Ama sonrasında saldım. Oyunu inceleyeceğim zaten, hadi bitsin hemencecik diye düşündüm. Ama reflekslerimi de stabil tuttum. Ancak Shao Kahn boss'una geçmeden önce bayağı bir canım gitti. Hem de bayağı.
Ve size anlatmak istediğim şey, benim gibi düşündüğünüz zaman bile asla umutsuzluğa kapılmayın. Benim gibi eğer sabırsız davranıp önceki 2 boss'a canınız çok fazla giderse benim gibi birkaç can barıyla da oyunu bitirebilmeniz muhtemel. Şimdi Shao Kahn iti için bazı taktiklerim var. Birincisi, hiç kendinizi kasmadan boss'un ilk fazında Shao Kahn'ın büyü saldırılarından kaçınmanız gerekiyor. Ama sağa ve sola kaçınmanız lazım. Sakın ve sakın çok yükseğe zıplamayın. Yoksa anında canınızı çok büyük miktarda yer. Bu boss'un yapay zekası pek de düşündüğünüz gibi salak değil. Ve uzak menzilden minik uzak mesafeden vurmaya devam edin. Hiç acele etmeyin. Canını yarıya indirdiğiniz zaman Shao Kahn iti eline meşhur silahını alacak ve boss'un ikinci ve daha yorucu fazına geçeceksiniz. Burada da kendi kayıtlarımı göstereceğim sizlere. Bizzat oyun içinden sadece buraları kayıt alabildim size gösterebilmek için. Tüm oyunu kayıt almaya maalesef hard diskim yetersizdi. Neyse, ekranda gördüğünüz gibi Liu Kang olarak Shao Kahn'ın saldırılarına hiç tepki göstermiyorum. Canım çünkü çok az. Riske girmiyorum. Ve etrafta bir yandan Shao Kahn'a çok yakın durmadan ama uzakta durmadan mesafe koruya ilerliyorum. 5. ya da 6. üzerimize gelişinden sonra baltasını pervane gibi döndürüp hızlıca ilerlemeye başladığı gibi hemen optimal mesafeden alanın en kenarlarına değerek ortaya asla çıkmayarak kaçınıyorum. Bakın, burada ortaya çıkmamanız çok önemli. Tamamen kenarlarda kalmanız lazım. Ortaya çıktığınız zaman da aniden size darbe indiriyor çünkü. Her yorulduğu zaman da yine bakın, yakın mesafeden direkt çullanıp aparkat ya da tekme çakarak değil. Öyle yaparsanız da aniden size saldırıyor çünkü. Uzaktan ateş ata acele etmeden canını yemeye devam ediyorum. Yani isabet ettiremezsem de canımı sıkmıyorum. Önemli olan asla hasar yememeniz ve doğru düzgün bir şekilde kaçmayı başarmanız. Dediğim gibi ben bu taktikte en hızlı şekilde geçiyordum tekrardan final sekansını. Uygulayıp uygulamamak size kalmış. Bu sadece benim yaşadığım, tecrübe ettiğim bir olay. Kendi uyguladığım, kendime has bulduğum bir yöntem. Onun dışında oyunda harita sever oyunculara belki harita biraz karışık ve karışıktan ziyade özensiz tasarlanmış gelebilir. Haritada karakterimiz hareket ettikçe bir işaretçi gözükmüyor. Sadece o haritada hangi bölümde yer aldığımızı bir tık daha koyu renkli simgeliyor o kadar. Ama oyun kısa deyip geçmeyin. Yer yön bulmak için bazen cidden haritaya bakmakta mecbursunuz. Platform ögeleri de bazen sinir bozsa da, çileden çıkarsa da orijinal ve keyifli. Platformdan platforma atlarken de sinirinizi bozacak şeyin kamera açısı olması muhtemeldir. Evet, bu bir 3. şahıs perspektife sahip bir oyun ancak sabit bir kamera açısına sahip değil. En basitinden God of War'un eski oyunlarındaki gibi diyebilirim. Hani 2'deki 3'teki stabil olmayan bir panoramik, bir tepeden, bir yakından bakışa geçen kamera açısından bahsediyorum. Shaolin Monks'a da aynı o kameradan var işte. Eğer bu tarz oyunlara alışkın değilseniz ve konsol oyunu geçmişiniz çok fazla yoksa günümüzde alışmakta ve oynamakta bayağı zorluk çekme ihtimaliniz çok yüksek. Oyunda ekstra olarak yumruk ve özel yeteneklerimizle dövüşmek haricinde yolda karşımıza çıkan silahlarla da dövüşebiliyoruz. Oyunda ilerlerken bir tane kılıç modeli vardı. Onu elime alıp dövüşürken hep aklıma Sands of Time'ın cover art'ı geliyordu. Bir de Sands of Time'da da öyle elimizde kılıç duvarda yürüme ya da duvardan atlama gibi şeyler yapabiliyorduk. O da platform ögeleri içeriyor ya. Öyle bir anımsattı sadece, söyleyeyim dedim. Bu ekstra silah alıp dövüşebilme olayı da birden fazla rakibi çok daha şiddetli hasar vurmanızı sağlıyor. Ve beni daha da rakip temizletmeye yöneltmişti. Bayağı tatmin ediciydi. Ayrıca oyunda sadece co-op modunda oynanıldığı zaman da çözülebilecek onlarca gizli bölge var. Çoğu yerde de bu özel bölgeler 2 buton üzerinde aynı anda arkadaşımızla durmamızı gerektiriyor. Oyunda istesek de tek kişi maalesef ki çözemiyoruz. Ama dediğim gibi oyunun hikayesini tamamen bitirmek için bunları yapma zorunluluğunuz kesinlikle yok. İsteğe bağlı tamamen. Oyunda da ana menüde statlarınızı sırlar bölümüne dahil oluyorlar. Ve oyunda tabii ki de Mortal Kombat evreninin olmazsa olmazı Test Your Might'lar yer alıyor. Bunlar oyunda neredeyse her bölümde yer alan kısımlar ve hatta bazı bosslarda bile zorunlu olarak yer alıyor. Hızlı olmayı gerektirdikleri için de oyunu oynarken tetikte olun. Grafikler. Shaolin Monks'un grafikleri çıktığı yıla göre gayet ortalama grafiklere sahip bence. Kaplamaları olsun, vuruş animasyonları olsun, çevre dizaynı, tasarım ve efektleri olsun o dönemin standartlarındaydı. Tabii şu anki oyunların grafikleriyle yarışamaz derecede olsa bile hala göz ağrıtmayan ve oynanılabilir bir görselliğe sahip. Level tasarımlarının özenle ve ayrıntıyla tasarlandığı da belli oluyor. Özellikle ben oyundaki yaşayan orman bölümünün görüntüsüne bayılmıştım. Yüz animasyonları ve ağız oynatma hareketleri de elbette şu an size çok eski ve vasat gelecektir. Ama zaten çok ayrıntılı ve uzun süreli bir oyun olmamasıyla birlikte buna rahatlıkla tolere edilebilir. Son olarak sesler ve müziklerden bahsedelim. Shaolin Monks'un tümüyle akılda kalıcı, sürekli hepsini birden açayım da şenleneyim, dinleneyim tarzında bir soundtrack'i yoktu bence. Ama aralarından beğendiklerim var mı? Tabii ki de var. Mesela Yaşayan Orman bölümünde çalan bir kısımdaki müzik yine aklıma takıldı. Onu da hala dinlerim ara sıra. Ama tümüyle çok da epik, muazzam müziklere sahip bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Ama atmosfer
karakterlere ve Mortal Kombat lore'una uygun müziklerdi. Beni germişti zaman zaman. Seslendirmelere gelince. Bir iki tanesi haricinde seslendirmeler aşırı robotik ve sinir bozucu. Şu an PC'ye çıksaydı bu oyun modlarla yapay zekayı bile çoğu yeri daha iyi seslendirtebilirlerdi. O derece robotik geldi bana. Ya belki de ben çok abartıyorum. Belki de çok sevdiğim oyun serileri konusunda mükemmelliyetçi olmamdan kaynaklıdır. Ki Mortal Kombat'ın da her zaman her oyunuyla hak ettiği değeri görmesini isteyen taraftayım. Ama yine de birazcık bir robotiklik var ya. Onu hissediyorum yani. Hatta size de dinleteyim. Raiden, if I am to die here, then it will be for the honor of my family. Very well. I believe that I will be of great assistance to Liu Kang. After all, your magics are too limited in our world. That is correct, Kung Lao. But I can still give you my knowledge of this place. Neyse, Shaolin Monks benim aklımda her ne kadar eğlenceli ve başarılı bir Mortal Kombat oyunu olarak kalacak olsa da seslendirmelerden puan kıracağım. Yapacak bir şey yok. Ve benim Mortal Kombat Shaolin Monks incelemem bu kadardı. Peki sen bu oyunu oynadın mı? Oynadıysan ne gibi tecrübelere sahipsin? Ya da genel olarak Mortal Kombat serisi hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlara yaz, birlikte konuşalım. Görüşmek üzere, hoşça kal, kendine çok iyi bak.